Merhabalar, Hisse Longçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle hepinizin Ramazan bayramını kutluyorum. Hepinize iyi bayramlar diliyorum. Bu videomuzda yükseliş beklediğim 4 hisseyi inceleyeceğiz arkadaşlar. Bunlar Turkcell, Pegasus, TAV Havalimanları ve Türk Hava Yolları. Bayram dönüşü borsa açıldığında bu hisselerde güzel yükselişler bekliyorum. Videomuza başlamadan önce burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim. Tamamen eğitim amaçlıdır. Ayrıca pazar günü İstek hisselerinizin videosunu yapacağım tekrardan arkadaşlar. Yine en çok oy alan 4 hissenin analizini yapacağız. Dolayısıyla bugünden itibaren pazar gününe kadar yazacağınız yorumlarda en çok talep edilen 4 hisse pazar günkü videomda ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Intromuzdan sonra hisselerimizi tek tek inceliyoruz arkadaşlar. Bir yere ayrılmayın. Evet, Turkcell hissesiyle başlıyoruz. Turkcell hissesinde 21 Mart tarihinde Kaufman hareketli ortalamasının yukarı yönlü kırıldığını görüyoruz. Sonrasında 71.35 seviyesindeki Fibonacci direncinden dirençle karşılaşıp tekrardan Kaufman hareketli ortalamasına kadar gevşediğini, oradan tekrar desteğini alıp yönünü yukarı çevirdiğini görüyoruz. 5 Nisan tarihi itibariyle 71.35 seviyesindeki Fibonacci direncini de yukarı yönlü kırıp 3 gün üst üste yükselişte kalmış arkadaşlar. Gayet güzel. Şu anda önümüzde 84.75 seviyesi var arkadaşlar. Hedef seviyesi olarak verebileceğimiz 84.75 seviyesi var. Şöyle baktığımızda ne kadarlık bir mesafe var? Şöyle hemen hesaplayalım. %12'lik bir mesafe var arkadaşlar. Gayet güzel. Bu seviyeyi geçerse önümüzdeki dönem için hedef fiyat çalışmaları yapıyor oluruz. Şu an bulunduğumuz seviyeden destek seviyemize olan mesafe işte %5.47 seviyesinde. Destek seviyemiz 71.35 seviyesi arkadaşlar. 71.35 seviyesi aşağı yönlü kırılıyorsa yeni giriş yapmış olan arkadaşların stop olabileceğini, fakat mevcutta hali hazırda elinde tutan arkadaşların ise herhangi bir şey yapması gerekmediğini düşünüyorum. Mevcutta elinde taşıyan arkadaşlar 68.92 seviyesindeki Kaufman hareketli ortalamasını takip edebilirler. Bu seviye aşağı yönlü kırılıyorsa günlük bazda yükseliş trendi sona ermiş demektir. Böyle bir durumda stop olmakta fayda olacaktır arkadaşlar. Şöyle haftalık grafiğimizden bir bakalım. Evet, haftalıkta da gördüğünüz gibi gayet güzel yükselen bir trend var arkadaşlar. Haftalık Kaufman hareketli ortalaması 63.67 seviyesinde, bu seviyenin de üzerinde seyrediyoruz. Gayet güzel. 4 saatliğimizden bir bakalım. Evet, 4 saatlikte de herhangi bir sıkıntımız gözükmüyor. Kaufman hareketli ortalamamız 72.24 seviyesinde arkadaşlar. Daha az riskle işlem yapmak isteyen arkadaşlar takip seviyesi olarak 4 saatlik Kaufman hareketli ortalamasını belirleyebilirler. Bu seviye şu anda 72.24 seviyesinde. Şöyle Nadaraya Watson indikatörümüzün de şu an tepe noktalarında olduğumuzu görüyoruz. İlk etapta belki bir geri çekilme meydana gelebilir. 72.24 seviyesi veya 71.45 seviyesine. Fakat buralardan desteğini alıp yönünü yukarı çevireceğini düşünüyorum. Dediğim gibi şu geçmişten gelen direncimizi de kırmış vaziyetteyiz. Gayet güzel gözüküyor arkadaşlar. Günlük grafiğimize geri dönelim. Evet, bir diğer hissemiz Pegasus. Pegasus hissesinde de 845 seviyesindeki direncimizin kırıldığını görüyoruz. Gayet güzel. 2 günde yükselişle üzerinde kapanış yapmış. Şu anda mevcut hareketin ilk etapta 907 seviyesine doğru devam etmesini bekleriz arkadaşlar. Bu seviye geçildikten sonra ise önümüzdeki dönem için Pegasus hissesinde hedef fiyatımız 981 seviyeleri olacaktır. Bakın, 981 seviyeleri daha önce Ağustos ayında, 2023 yılında Ağustos ayında gördüğü zirveler. Bu zirvelere doğru devam etmesini bekleriz arkadaşlar. Pegasus hissesinde şu anda günlük Kaufman hareketli ortalamamız 820 seviyesinde. Bu 820 seviyesi aşağı yönlü kırıldırsa stop olmakta fayda var arkadaşlar. Bakalım ne kadarlık bir mesafe var. %6.81'lik. Daha düşük riskle işlem yapmak istiyorum diyen arkadaşlar 4 saatlik Kaufman hareketli ortalamasını takip edebilirler. O da şu anda 830 seviyesinde arkadaşlar. 830 seviyesi aşağı yönlü kırılıyorsa stop olmakta fayda var. O da %5.62 seviyesinde. Yani buralara doğru düşüş gelmesini ilk etapta beklemem. Öncesinde Fibonacci desteklerimiz var 848.5 seviyesinde. Bir düşüş gelmesi durumunda buralardan desteğini alıp yönünü yukarı çevirmesini beklerim açıkçası. Şöyle haftalıktan bir bakalım.
Haftalıkta da Kaufman hareketli ortalamasının üzerindeyiz. Gayet güzel, bir problem yok. Haftalık Kaufman hareketli ortalamamız ise 776 seviyesinde arkadaşlar. Evet, bir diğer hissemiz TAV Havalimanları. Evet, TAV Havalimanları hissesinde biliyorsunuz 31 Mart tarihinde bir video çekmiştim. Bu videoyu çektiğim tarihte TAV Havalimanları hissesi 182.7 seviyelerindeydi ve arkasından bir miktar geri çekilme geldikten sonra güzel bir yükselişin geldiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle videoyu çektiğim tarihten şu yana baktığımızda %12'lik bir yükseliş meydana geldi. Gayet güzel. O videoda 192.8 seviyesini belirlemiştik. Bu seviyeyi de geçmiş oldu. 2 gün üzerinde yükselişle kapandı. Şu anda önümüzde hedef fiyat olarak 221 seviyesi var arkadaşlar. 221 seviyesine doğru yükselişin devam etmesini bekleyebiliriz. Bu seviyede geçerse önümüzdeki dönem için hedef fiyat çalışmaları ayrıca yaparız arkadaşlar. Negatif bir senaryoda ilk etapta şu 192.8 seviyesi direnç görevi görecektir. Bu seviye aşağı yönlü kırılırsa stop olunabilir veyahut da günlük Kaufman hareketli ortalaması olan 176.4 seviyeleri de stop olmak için beklenebilir arkadaşlar. Bu seviye aşağı yönlü kırılıyorsa stop olunabilir. Ama şu anda hareketimiz güzel bir şekilde devam ediyor. Dediğim gibi ilk etapta geri çekilmeler meydana gelse bile 192 seviyesinden desteğini alıp yönünü yukarı çevirmesini beklerim. 4 saatliğimizden bir bakalım. Evet, 4 saatlikte de son 4 saatlik mumda gayet güzel bir yükselişin geldiğini görüyoruz. Yükselişin devamını bekleriz. Bir diğer hissemiz Türk Hava Yolları arkadaşlar. Türk Hava Yolları hissesinde de aynı şekilde TAV Havalimanları hissesinin analizini yaptığım tarihte buralardan alınabileceğini ve yükseliş beklediğimi söylemiştim. Aynı şekilde bunda da ilk etapta bir miktar düşüş geldi ve arkasından güzel bir yükseliş geldi arkadaşlar. Türk Hava Yolları hissesinde de videoyu çektiğim tarihten bu yana baktığımızda %3.87'lik bir primlenme meydana geldi. Şu an Türk Hava Yolları hissesinde belki bir miktar geri çekilmeler yaşanabilir fakat şu 294.25 seviyesinden ben destek bulup yönünü tekrardan yukarı çevirmesini beklerim. Veyahut da aşağıya doğru sarkmalarda burada günlük Kaufman hareketli ortalaması 287.95 seviyesinde belki buralara kadar bir gevşeme yaşayıp oradan desteğini alıp yönünü yukarı çevirebilir. Burada Türk Hava Yolları hissesinde VIX indikatörümüzde bir güçsüzleşme başladığını görüyoruz arkadaşlar. Gri mumların boyları çok kısalmış. O yüzden dediğim gibi belki şu ilk etapta 294 seviyelerine bir geri çekilme yaşandıktan sonra tekrardan yönünü yukarı çevirebilir diye düşünüyorum. Sonrasında da önümüzdeki dönemde hedef fiyatımız 326.75 seviyesi arkadaşlar. Bu seviyeye doğru yükselişin devam etmesini beklerim. 326.75 seviyesi de geçilirse önümüzdeki dönemde hedef fiyatımız 401.75 seviyesi olacak arkadaşlar. Birlikte takip ediyor olacağız. Şöyle haftalıktan da bir bakıp videomuzu tamamlamak istiyorum. Haftalıkta da gayet görünüm güzel, yükseliş trendinde devam ediyoruz. Bir problem gözükmüyor. Haftalık Kaufman hareketli ortalamamız da 263.68 seviyesinde. Evet arkadaşlar, bu videomda aktaracaklarım bu kadar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.